Kalitenin adresi Geology TV'ye hoş geldiniz. Yüzüklerin Efendisi dizisinin çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen arkadaşlara hitaben bu güzel videoyu hazırlıyorum. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi çıkmadan önce kendinizi dizi için şarjlayıp motive edebileceğiniz 10 muhteşem Yüzüklerin Efendisi oyununu sizlere önereceğim. Hepsi birbirinden zevkli, aksiyon ve maceranın tadına bakabileceğiniz, üstün zekanızı kullanıp stratejinizi konuşturabileceğiniz ve arkadaşlarınız ile online oyun oynayabileceğiniz en sağlam Yüzüklerin Efendisi oyunları şimdi sizlerle. İlk oyun olarak Yüzüklerin Efendisi kart oyununu sizlere sunacağım. Bana hitap etmesi de bu tür oyunların seveni oldukça fazla. Her yaştan insanın bir hayranlık beslediği, Tolkien'in klasikler arasına girmiş kitabı Yüzüklerin Efendisi bu kez diğerlerine göre farklı bir oyun ile aramızda. Orta Dünya havasını bize kartlarda sunan bu oyun, hikaye temasını da oldukça iyi işlemiş. Sadece bilgisayar platformunda bizlere sunulan bu oyunu tek başımıza ya da co-op sistemiyle bir arkadaşımızla beraber Sauron ve güçlerine karşı savaşabileceğimiz harika bir kart oyunu olarak tasarlamışlar. Yüzüklerin Efendisi'nin birçok oyunu yapıldı fakat Conquest'te farklı bir konsepte yer verildi. Ana kahramanların arka planında kalan savaşçılara ağırlık veren Conquest, saf bir aksiyon oyunu olarak bizlere sunuldu. Bu oyundaki amacımız her zamanki gibi yüzüğü yok edip Sauron'u alaşağı etmek. Fakat bunu yaparken de co-op sistemi sayesinde arkadaşınız ile beraber sırt sırta savaşarak Sauron'la birliklerine karşı çarpışabileceğiniz harika bir oyunu bize sunmuşlar. Strateji oyunu olan The Battle for Middle-earth 1 çıktığı dönemde grafikleri, müzikleri ve oynanışıyla büyük sükse yapmıştır. Filmde gördüğümüz tüm karakterlere yer veren oyun, campaign bölümüyle bizi bizden alırken, multiplayer seçeneği ile de kıran kırana savaşlara öncülük ediyor. Filmde bize sunulanları güzelce işlendiği campaign kısmında istersek Yüzük Kardeşliği ile iyi tarafı, istersek de Saruman ile kötü tarafı oynamamıza fırsat veriyor. Orta Dünya'nın kuzeyindeki gelişmeleri konu alan War in the North bizlere 3 farklı karakter ile kendini sunuyor. İnsan, elf ve cüce kafilesinde istediğimiz karakteri seçerken diğer arkadaşlarımızı da oyuna dahil edebiliyoruz. Yüzüklerin Efendisi'ne yakışmayan tek düze bir oyun olsa da War in the North'ta grafiklere oldukça özen gösterilmiş. Bu oyunu oynamak için eğer sebep arıyorsanız, tanıdık mekanları görmek ve tanıdık sesleri duymak sizlere gereken keyfi sunacaktır. Sauron'un tekrar yükselişe geçtiği dönemi ele alan oyun, Yüzüklerin Efendisi'nin ana hikayesine pek uygun olmasa da görselliği ve oynanış mekaniği ile güzel işlerin çıkartıldığını bize gösteriyor. Minas Morgul ve Crit Angle gibi tanıdık mekanların yer aldığı, orkların ana vatanı gibi benimsediği Mordor'un Sauron'un eline nasıl geçtiğinden bahseden oyun, Shelob karakteri ile de bizi oyuna daha çok bağlıyor. Sauron'a karşı kendi ordumuzu kurup Mordor'daki kaleleri fethetmemize olanak sağlarken, Yüzüklerin Efendisi sevenlerini de kendisine hayran bırakacak güzel bir oyunu piyasaya sürmüşler. ...2006 yılında piyasaya sürülen Battle for Middle-earth 2 çıktığı döneme damgasını vuran ve halen daha belirli bir oyuncu kitlesine sahip harika bir strateji oyunudur. Birinci oyunun aksine Battle for Middle-earth 2 haritaya özgürce yayılabilme imkanını bize verirken ayrıca iyi ya da kötü kendi kahramanımızı oluşturup savaşlarda boy göstertebiliyoruz. Kendine has Evil ve Good Campaign'in bulunduğu oyunda ayrıca sıra tabanlı harita oyunu olarak War of the Ring bizlere sunulmuş. Eğlenceyi son damlasına kadar yaşayabileceğiniz Battle for Middle-earth 2'yi oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. İki Kule filminin savaş sahnesinin yarısında oyuna dahil olurken Kralın Dönüşü filmi ile paralel şekilde oyunun hikayesiyle bütünleşiyoruz. İyi karakterlerin neredeyse hepsini kontrol edebileceğimiz oyunda level sistemi mevcut. Karakterlerimize level aldırdıkça onları güçlendirip yeni yetenekler açtırabiliyoruz. Grafikleri günümüz için çok kötü gözükse de zamanın iyi oyunlarından olan Kralın Dönüşü sizi diziye hazırlayabilecek güzel oyunlardan bir tanesi.
Kara kapıları korumakla görevli bir komutanın ailesinin ve kendisinin katledilmesiyle hikayemiz başlangıç buluyor. Ne canlı ne de ölü olan Talion, Shadow of Mordor'da ailesinin intikamı ile için için yanarken Talion'a eşlik eden sevimli hayalet Casper'ın da planları ince ince işleniyor. Harika dövüş mekaniklerine sahip olan oyun, siz Yüzüklerin Efendisi severlerini gerçekten mutlu edecektir. Çocukluğumuzun sevilen oyuncaklarından biri olan Legoların dijital oyun platformunda canlı kanlı görmek Legocu tayfayı oldukça sevindirdi. Hele ki bir de Legolar Yüzüklerin Efendisi ile birleşince olay çok farklı boyutlara ulaştı. Sevimlilikleri bir yana, hikayesi, oynanışı ile bizi bizden alan Lego Lord of the Rings, komik olaylar eşliğinde bizi kahkahalara boğuyor. Kesinlikle yanınıza bir arkadaşınızı da alarak oynamanızı tavsiye ediyorum. Yüzüklerin Efendisi kitabına en uygun şekilde tasarlanan oyun bizlere 2007 yılında sunuldu. Free to play olan oyun sizlere 95 level'a kadar ücretsiz bir şekilde gelişme imkanı sunuyor. Bineğimizi atlayıp orta dünyada özgürce gezmek istiyorum derseniz eğer, bu oyun tam sizlere göre. Sauron ve komutanlarına karşı arkadaşlarınız ile birlikte omuz omuza savaşabileceğiniz, isterseniz roleplay yapabileceğiniz LOTRO sizlere PvP imkanı da veriyor. Yeni içeriklerin gelmeye devam ettiği oyun yapımcıların desteğini hala almaktadır. Yıl 2022 olsa da LOTRO'yu denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yalnızca diziden bir gün önce çıkacak olan The Lord of the Rings Gollum'un daha önce duymadığınız hikayesini bizlere sunmayı planlıyor. Oyun gizlilik temellerine dayanacak, yani çıt çıkarmadan düşmanları alt etmeye çalışacağız. Yüzüklerin Efendisi'ndeki tanıdık mekanlara da rastlayacağımız oyunda hayatta kalmak adına tüm yollara başvurmak gerekiyor. Verdiğimiz kararlar karakterimize yön verecek, yani ne kadar Gollum, ne kadar Smeagol olacağınız sizin elinizde.